Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel ve şık bir bebek eteğinin anlatımını yapmak istiyorum. Bakın çok güzel modelli bir etek. Eteği biz bugün bu şekilde bir tığ ile örüyoruz. Ama model olarak şiş örgüsünden hiçbir farkı yok, bakın gördüğünüz gibi. Eteğimizin örgüsüne bel lastiğini yaparak başlıyoruz. Lastiği oluşturabilmek için zincir çekip trabzanlar yapıyoruz. İkinci sıradan itibaren bu lastik görüntüsünü veriyoruz. Bakın 5 sıra lastiğin sonunda model yerleştirmesi yaptım. Modelli etek bölümünü de istediğiniz uzunluğa kadar örebiliyorsunuz. Ben bugün bu ölçüde yaptım. Ben bu eteği bugün 1,5-2 yaş arası bir bebek için yaptım. Ama 1 yaşından itibaren çok rahat kullanılabilir bir model. 1-3 yaş arası çok rahat kullanılabilir bir ölçüde arkadaşlar. Eteğimin örgüsünde ben Nako bebe 100 ipini kullandım. Çok ince bir ip bu. Üzerinde 100 gramda 360 metre yazıyor. İnce dokulu bir ip, bakın gördüğünüz gibi. Model olarak da ince olduğu için bakın ince tanesi gibi göründü modellerimiz. Bu eteğin örgüsünde bunun gibi bir yumağı tam bitirdim. İkinci ip ile de son 2 sırayı yaptım. Son 2 sırada ipim bitti. İkinci ipe geçtim arkadaşlar. Siz daha küçük yapıyorsanız bir ip yetecektir. Tığ olarak da 3 milimlik tığ kullandım. Siz elinizin sıklığına, ipinizin kalınlığına göre bunu 3,5 numarada yapabilirsiniz. Beline bakın bu şekilde ben hem kurdale hem dantela yaptım. Siz isterseniz sadece dantela veya sadece kurdale yapabilirsiniz. İsterseniz kendi ördüğünüz, hazırlamış olduğunuz ip kordonları geçirebilirsiniz. Nasıl ip kordon yaparım derseniz de ben daha önceki anlatımlarımda etek beli için, pantolon için veya başka örgülerinizde kullanılmak üzere hazırlayabileceğiniz ip kordon yapımını paylaşmıştım. O videonun linkini ben bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum arkadaşlar. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız orada bulunan ip kordon yapımının linkine tıkladığınız zaman siz de kendiniz ip kordon yapıp eteğin beline geçirebilirsiniz. Ben bu modeli çok seviyorum. Daha önceden birçok yerde kullandım. Bakın bu şekilde güzel bir hırka yapmıştım. İsterseniz siz de bu eteğin üzerine bunun gibi bir hırka yapabilirsiniz. Bu hırkanın olduğu YouTube linkini de ben bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde bu hırkanın linki var. Üzerine tıkladığınız zaman bu hırkadan da yapabilirsiniz. Buna takım olarak bir de patik yapmak isteyen arkadaşlar için bakın böyle şirin ve güzel bir bebek ayakkabımız var. Bu ayakkabının anlatımını da ben yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Aynı şekilde bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde güzel patik olarak var. Ona tıkladığınız zaman bu ayakkabılardan siz de bu eteğin altına giydirilmek üzere hazırlayabilirsiniz. Biz bugün bu güzel ve şık hem de örmesi çok kolay olan bebek eteğimizi yapacağız. Eteğimizin örgüsüne geçmeden önce size bitmiş haliyle ölçülerini de vereyim, fikriniz olsun arkadaşlar. Bakın bu şekilde belinden ölçüyorum. 24 santim kordonlu olduğu için biraz çekti arkadaşlar. Normalde 25 santim bu. Eteğin yüksekliğini ölçüyorum. 26 santim. Bu da benim yapacağım ölçü için güzel bir ölçü oldu. Siz daha küçük yapmak istiyorsanız bu başlangıç zincir sayısını daha az çekerek eteğin başlangıcını küçük yaparsınız. Bu yüksekliği de benim yaptığım sıra sayısından birkaç sıra eksik yaparsanız eteğiniz küçük olacaktır. Daha büyük kız çocuklarınız için yapmak isterseniz de
Yapacak olduğunuz kızınızın beline göre zincir sayısını yapın. Onun üzerine lastik örgüsünü, daha sonra modellerini yerleştirin. Yüksekliğini de tercihinize göre istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ölçülerini verdik, malzemelerimizi söyledik. Hazırsak hep birlikte bu güzel ve şık eteğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Örgümüze bel lastiğini yapmak için zincir çekerek başlayacağız. İnce dokulu bir ip kullanıyorum ben bugün. Nako bebe yüzün ince bir ip bu. Üzerinde bakın 100 gramda 360 metre yazmakta. İnce olduğu için ben bugün fazla zincir çekiyorum. Ama siz daha kalın bir ip kullanıyorsanız daha az zincir çekmeniz gerekecek arkadaşlar. Ben ilk ilmeği şu şekilde oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa o şekilde ilk ilmeği yapabilirsiniz. Ve zincirlerimi çekmeye başlıyorum. 108 tane zincir çekiyoruz. 108 tane zinciri çektim. Çekmiş olduğum bu 108 zincirin kaç santim olduğunu da ölçüyorum. Bakın başlangıcı sıfıra tutuyorum. Zinciri çektirmeden ölçüyorum. Serbest bırakarak ölçüyorum. Uzun olduğu için ekrana sığmıyor arkadaşlar. Bakın 45 santimlik zincir uzunluğu var. Ben bugün ipim ince olduğu için 108 zincir çektim. 45 santimlik bir ölçü elde ettim. Eğer sizin ipiniz kalınsa 108 zincir çektiğiniz zaman daha uzun olacaktır. Onun için santimetre olarak zincir çekin veya en güzeli de bunu yapacak olduğunuz bebeğiniz yanınızdaysa bu zinciri bebeğinizin bel ölçüsüne göre çekin. Öyle devam edin arkadaşlar. Bu zincir sayısı bebeğin kilosuna, yaşına göre değişecektir ve elden ele de değişecektir. Bunlara dikkat ederek başlarsanız çok güzel sonuçlar elde ederiz. Bu 108 zincirin üzerine trabzanlar yapacağız. Onun için çok sıkı çekmemeye de dikkat edelim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek içerisine trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmek içerisine de trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı şekilde bakın bütün ilmeklere trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde her ilmeğe birer defa trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Çekmiş olduğum zincirler üzerine trabzanlar yaparak bakın bir sıra trabzan sırası elde ettim. Toplam 107 trabzan yaptım. Başlangıçta 3 ilmek atlayarak oluşturduğumuzda bir trabzan, bununla 108 trabzan ediyor arkadaşlar. Örgümüzün bu aşamasında bu yapmış olduğunuz trabzanları tekrar bir bebeğinizin beline ölçerseniz iyi olur. Eğer ölçü tam geliyorsa devam edersiniz. Kısa geliyorsa sökmeniz kolay olur. Ben bugün örgüme 1,5-2 yaş bebek için 45 santimlik zincir çekerek başladım. Siz daha küçük bebekleriniz için yapacaksanız ben sizler için standart bel çevresinin olduğu tabloyu bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde ölçüleri verdim. O ölçüye göre başlangıcı yapabilirsiniz. Ama bebeğiniz yanınızdaysa tabii ki bebeğinizin beline göre yapın. Şimdi ikinci sırada bu yapmış olduğumuz trabzan sırasını birleştireceğiz. Lastik örgüsüne başlayacağız. Bakın düzgün gelmesine dikkat ediyorum. En son yapmış olduğum bu trabzanı
İlk yapmış olduğum bu trabzanın bakın ilk ilmeğe tığ takıyorum. İpi alıyorum, çektim. Tığın üzerindeki ilmekten de çektim. Burada kaydırma yaparak bakın sırayı birleştirmiş olduk. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Lastik örgüsüne başlıyoruz. Lastik örgüsünü trabzanları boşluktan alarak trabzan yapacağız. Bir düz bir ters boşluklardan alarak yapacağız bu sırada. İlk ilmeği bakın bu trabzanı tığ boşluğa taktım. İpi alıyorum, çektim. Bir defa çıkardım. İkinciyi çıkardım. Bakın trabzan yaptım. Tekrar tığa ip doluyorum. Takip edeni ters taraftan boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. Üçüncü olanı düz taraftan bakın boşluğa taktım. İlmek alıp trabzan yapıyorum. Bir düz yaptık, bir ters yaptık, bir düz yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip edeni ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düzden alıp trabzan yapıyorum. Bakın boşluktan alıyorum ama tepe noktalarına batmıyorum. Ters taraftan boşluktan aldım. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde lastik örgüsü elde ediyoruz. Bakın iki tarafta lastik görünümlü. İkinci sırayı trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sırada trabzanları bir ters bir düz boşluklardan alıp trabzan yaparak bakın sıra sonuna kadar geldim. En son trabzanı düz taraftan boşluktan alarak yaptım. Bakın son trabzanı tekrar gösteriyorum. Ters en son olanı boşluktan aldım. Düz trabzan yaptım. Bu en son yapmış olduğum ilmeği bu ilk yaptığım ilmek ile birleştiriyorum. Bakın ipi tığın üzerine almadan bu ilk yaptığım trabzanın tepe noktasına tığ takıyorum. İlmek alıp çekiyorum. Kaydırma yaparak bakın burayı birleştirmiş oldum. Düz trabzan ile başlamıştık. Sıra sonunda da düz trabzan ile bitirdik. Başlangıçta bu iki zincir çekerek oluşturduğumuz ters tarafta olan trabzan oldu bakın. 1 2 zincir çekiyorum. 3. sıradayız. 3. sırada bu trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapacağız. İlk bakın trabzan düz görünüyor. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İkinci olan ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Üçüncü olan düz görünüyor. Düz taraftan tığ boşluğa takıp trabzan yapıyorum. Bir sonraki bakın ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Lastik örgümüz anlaşılmıştır. Burayı da kapatalım bakın arkadaşlar. İlk sırada trabzan sırasını birleştirmiştik. Burası boş kaldı bakın açıklık var. Bunu yok etmek için burada bulunan bu ilmeğe bakın son zincire tığ takıyorum. İpi alıyorum. İlmeğin içerisinden geçirdim. Buraya bir zincir çekiyor gibi yaptım. Çektim bakın. Orayı birleştirmiş olduk. Boşluk kalmadı. Artık örgümüze bu şekilde devam edebiliriz. Örgümüz şimdiki yapmış olduğumuz bu 3. sırada olduğu gibi olacak. Trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alarak devam edeceğiz. Sıra sonuna gelince kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatacağız. 2 zincir çekeceğiz. 4. sıraya başlayacağız. 4. sırada da yine aynı şekilde
Trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak devam edeceğiz. Lastiğin örgüsü bu şekilde devam edecek. Siz lastiğin enini kaç santim olsun istiyorsanız o kadar sıra sayısınca tamamlayalım gelelim. Bel lastiğini 5 sıra olarak tamamladım. Sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra sonunda benim için gerekli eni elde ettim ben arkadaşlar. Kaç santim olduğunu da ölçüyorum. 3,5 santim lastiğin eni var. Bu benim yapacağım ölçüde bir etek için yeterli. Siz isterseniz bir sıra daha lastik örgüsü yapabilirsiniz. Şimdi modelli bölüme geçiyoruz. Modelli bölüme geçmek için bakın burayı kaydırma yaparak birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk birleştirdiğim bakın ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Hemen takip eden ikinci ilmek içerisine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 trabzanı buraya yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmek içerisine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bu 3 trabzan, 1 trabzan, 3 trabzan yaptık. Toplam 7 trabzan yaptık. Bakın burada bu bir modelimiz olacak. Modelin kurulumu bu arkadaşlar. Başta yaptığımız yarım model oldu. Bu bir model oldu. Tekrar bir zincir çekiyorum. Diğer modeli yapmak üzere bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmek içerisine 3 trabzan yapıyorum. Bu 3 ve 1 ve 3'ten oluşan 7 trabzan bir modelin kurulumu oldu. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzanı yaptım. Takip eden ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. Bir sonraki ilmek içerisine 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Model yerleştirmemizi böyle devam ettireceğiz arkadaşlar. Bir ilmeğe 3 trabzan yapacağız. Takip eden ilmek içerisine bir trabzan yapıyoruz. Hemen yanında bulunan ilmek içerisine 3 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar model yerleştirmelerini yapalım. Modelleri yerleştirmesini yaparak bakın sıra sonuna geldim. En son tam bir model yaptım. Sıra başında bir yarım model yapmıştık. Şimdi buraya bunun diğer yarısını yapacağız. Buranın da tam model yapacağız. Bakın sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir trabzan yapmıştık. Bakın başlangıçta
bundan önceki ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Bakın modelin diğer yarısını da buraya yaptık. Bu yapmış olduğum 3 trabzanı bu bir trabzan yaptığım ilmeğin tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yaparak burayı birleştiriyorum. Bakın. Tam model yaptık. Başta yarısını yaptık. Sıra sonunda da diğer yarısını yaptık. Burayı birleştirmiş olduk. Bir sıraya kaç model yerleştirdiğimi sayıyorum. Bakın bu işaretli en son yapmış olduğum bu model ile birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 model yerleşti bir sıraya arkadaşlar. Modelde ikinci sıradayız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yapmış olduğum bu üçer trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapacağız bakın. Tığı boşluğa takıyorum, ilmek alıp çekiyorum. Buna sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. 3 trabzan yapmıştık. 3 tane sık iğne yaptık. Ters taraftan bakın boşluktan alarak sık iğne yaptık ama. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğer modelde bulunan bu 3 trabzana geçiyorum bakın. İlk trabzanı tığı boşluğa taktım. İlmek alıp sık iğne yapıyorum. İkinci trabzana boşluğa taktım. İlmek alıp sık iğne yapıyorum. Üçüncü trabzanı boşluğa taktım. Bakın tığ ilmek alıp sık iğne yapıyorum. 3 sık iğneyi yaptık. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 3 trabzan ortasına bir trabzan yapmıştık. Bakın tek olarak bu tek trabzanı ters taraftan boşluğa tığ taktım. İlmek alıp bunu trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne yaptık. Bu tek olanı boşluktan alıp trabzan yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bu 3 tane yine sık iğne yapıyorum bakın. 1, 2, 3. Modelimizin birisini bakın bu şekilde oluşturmuş olduk. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğer modele geçiyorum. Diğer modelde de 3 trabzan var. 1 trabzan var. 3 trabzan var. İlk 3 trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum. Düz taraftan bakın benden taraftan boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek olan trabzanı diğer taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Tek olanı trabzan yapıyoruz. Bu üçer tane yaptığımız trabzanları sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. 3 trabzana geldik bakın. Sık iğne yapıyorum. Bir, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğer modelde bulunan bu 3 trabzanı sık iğne yapıyorum. Boşluktan alarak sık iğne yapıyorum ama bakın. Tepe noktasına batmıyorum. Boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tek olan trabzanı boşluktan alıyorum. Ama bakın diğer taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu 3 trabzanı sık iğne yapıyorum. Boşluktan alarak. İki model ortasında 3 zincir çekiyorum. İlk 3 trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum. Üç sık iğneyi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu tek olan trabzanı diğer taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum bunu.
Bir zincir çekiyorum. Burada bulunan 3 trabzanı da sık iğne yapıyorum. Boşluktan alarak ama bakın. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Diğer modelin ilk 3 trabzanı sık iğne yapmak üzere oraya geçiyorum. Bakın modelimizi oluşturmuş olduk böylece arkadaşlar. Modelimizde ikinci sırada bir alt sırada yapmış olduğumuz bu bakın 7 trabzan yapmıştık. İlk 3 trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bu tek yaptığımız trabzanı diğer taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Burada bulunan bu 3 trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekerek diğer modele geçiyoruz. Bu sırayı da bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar gelelim. Örgünün ters tarafından ikinci sıranın sonuna kadar geldim. Bakın bu modeli tam yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıra sonunda bir yarım modelimiz var. Bunu ilk bakın 3 trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, bir zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğum bakın burada bir trabzan vardı. Sıra başında bir trabzan yapmıştık. Buna kaydırma yaparak birleştiriyorum. Şu şekilde ilmeği aldım, çektim, kaydırma yaparak burayı birleştirmiş oldum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın görüntüsünde görelim bu şekilde arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk bakın bir trabzan yaptığımız yer vardı. Oradayım. Bir alt sırada bir trabzan yaptığımız yer. Bunu boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir zincir çektiğimiz bir yer var bakın. Sık iğne ile trabzan arasında bir zincir çekmiştik. Buraya 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 trabzanı yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bu iki model ortasına 3 zincir çekmiştik. Bunun ortasına boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın modelleri tam modelin olduğu yere geldim. Burada daha iyi anlaşılır arkadaşlar. Bu bir trabzanı boşluktan alıp trabzan yapmıştık. Bakın 3 sık iğne yapmıştık. Bu bir trabzandan önce ve sonra birer zincir çekmiştik. Burada bulunan bu bir zincirlik boşluğa 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 trabzandan sonra ipi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sırada ters taraftan boşluktan alıp trabzan yaptığımız vardı bakın. Bunu bu sırada düz denk geldi. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir zincirli boşluğa 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir zincir çekiyorum. Bu iki model ortasında bulunan 3 zincirli boşluğa sık iğne olarak yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer model ortasında bulunan bu trabzanın başında ve sonunda bakın birer zincir var. Bunun her ikisine 4'er tane trabzan yapıyoruz. İlk bir zincirlik boşluğa 4 trabzan yapıyorum. İki, 3, 4. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek olan trabzanı bakın boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir zincirli boşluğa 4 trabzan yapıyorum. 1, 2,
3, 4. 4 trabzan yaptık. Tek olan trabzanı boşluktan alıp trabzan yaptık. Takip eden bir zincirlik boşluğa 4 trabzan yaptık. Bir zincir çekiyorum. 2 model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modelin ortasında bulunan bu bir trabzandan önce bulunan bu bir zincirlik boşluğa 4 trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu boşluğa 4 trabzan yapıyorum. Dört trabzandan sonra bir zincir çekiyorum. 2 model ortasında bulunan boşluğa sık iğne olarak yapıyorum bakın. Üçüncü sırada da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir alt sırada modelimizi oluşturmuştuk aslında. Onu devam ettiriyoruz. Başlangıçta üçer trabzan ile başlamıştık. Bu sırada biraz da arttırma olsun diye dörder trabzan yaptık. Bu sırada modellerimizi model ortasında bulunan bu bir trabzandan önce çekmiş olduğumuz bu bir zincirlik boşluğa 4 trabzan yapıyoruz. Bu bir trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Takip eden boşluğa 4 trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip 2 model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekip diğer modele geçiyoruz. Buraya 4 trabzan yapıyoruz. Tek trabzanı boşluktan alıp bu şekilde devam ettiriyoruz. Bu sırada da modelleri bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Örgünün düz tarafından modelleri yaparak sıra sonuna geldim. Sıra sonunda yapacağımız yarım modeldeyim. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir trabzandan önce bulunan bakın burada yaptığımız boşluğa 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Bunu başlangıçta bakın şurada bir boşluktan alıp trabzan yaptık. Buna şu şekilde kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Modelde 4. sıradayız. 4. sırada yine burada yapmış olduğumuz bu 4 trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapacağız. Model ortasında bulunan bu bir trabzanları boşluktan alıp trabzan yapacağız. İlk bakın trabzanı boşluktan alıyorum. Sık iğne yapıyorum. 4 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4. 4 sık iğneyi yaptım başta. 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer modelde bulunan bu 4 trabzanı boşluktan alıp 4 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Model ortasında bulunan bu tek trabzan var bakın. Onu ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu 4 trabzanı 4 sık iğne yapıyorum boşluktan alarak. 1 2 3 4. Model ortasında 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Diğer modelde 4 sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpi tığın üzerine alıyoruz. Bu tek trabzanı ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum.
3 zincir çekerek diğer modele geçiş yapıyoruz. Bakın modellerimiz birbirini takip ediyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Örgünün ters tarafından sıra sonuna geldim. Sıra sonunda bulunan yarım modeli de bakın sık iğneleri boşluktan alarak yaptım. Bir zincir çekiyorum. Başlangıçta yapmış olduğumuz bu ilmeğe tığ takıyorum. İp alıp çekiyorum. Kaydırma yaparak bakın burayı birleştirmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Modelde 5. sıradayız. 5. sırada düz taraftan yaparken yine 4 trabzan yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan bu trabzan bakın boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir zincir çekmiştik bakın birleştirmeden önce sırayı. Buraya 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Bir zincir çekiyorum. 2 model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. Yarım modeli bakın buraya yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum. Diğer model ortasında bulunan bu bir trabzandan önce bulunan boşluğa 4 trabzan yapıyorum. 2 3 4. Tek olan trabzanı bakın model ortasında bulunan tek trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu boşluğa 4 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. Modellerimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Model anlaşılmıştır galiba. Düz giderken bu bir trabzandan önce 4 trabzan yapıyoruz. Bu tek trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Ondan sonra bulunan boşluğa da 4 trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 2 model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Diğer model ortasında bulunan bakın bu trabzandan önce 4 trabzan yapıyoruz. Tek trabzanı boşluktan alıyoruz. Sonra bu boşluğa 4 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bu sırayı devam ettiriyoruz. Ters taraftan yaparken de bu sırada yapmış olduğumuz bu 4 trabzanı ters taraftan boşluktan alıp sık iğne yapıyoruz. Bu bir trabzan iğne boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Örgümüz artık bu iki sıranın tekrarıyla devam edecek. Bakın eteğimizin şekli de böyle. Giderek bu büyüyecek arkadaşlar. Örgümüzü bu şekilde devam ettireceğiz. Eteğin örgüsünü bu iki sıranın tekrarıyla tercihinize göre istediğiniz kadar yaparak gelelim. Etek örgüsünü benim için gerekli yüksekliğe kadar bakın tamamladım arkadaşlar. Kaç model yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 model ile benim için gerekli yüksekliği elde ettim. 15. modeldeyiz. 15. modeli etek ucunda dilim model olarak yapacağız. Son sırada bakın ters taraftan sık iğne yaptığım modeli yaptım. Burada bakın son modelde bir zincir çekiyorum. Bu ilk başta başlamış olduğumuz trabzanı boşluktan alıp kaydırma yapıp bakın sırayı bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk trabzanı bakın boşluktan aldığımız trabzandı, boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Modelde buraya 4 trabzan yapıyorduk. Etek ucunda dilim modeli yapacağımız için bu trabzan sayısını 5 yapıyorum bakın. 1 2 3 4 5. 5 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu bakın 3 zincirlik boşluğa sık iğne olarak yapıyorum.
Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modelde bakın bu tek trabzandan önce bulunan bir zincirlik boşluğa 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek olan trabzanı bakın boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bu bir zincirlik boşluğa 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 bir zincir çekiyorum. 3 zincirlik boşluğa sık iğne yapıyorum. Bakın. Modellerimizde 4 trabzan bir boşluktan alıp trabzan yapıyorduk. 4 trabzan yapıyorduk. Etek ucunu yaptığımız için burayı 5 trabzan yapıyoruz. Bu tek olan trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Takip eden boşluğa 5 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bakın dilim modeli elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde modellerimize devam edelim. Etek örgüsünün son sırasında dilimli modeller yaparak bakın sıra sonuna geldim. En son yapmış olduğum bu 5 trabzanı ilk başta boşluktan alarak yapmış olduğum trabzan var. Bakın bunu tığ takıyorum. İlmeği çekiyorum. Kaydırma yaparak bakın birleştirmiş oldum. İpi artık burada kesebilirim. Bu sıra başında ve sıra sonunda dikkatli yaparsak arkadaşlar bakın buradan birleştirme yaptım ben. Hiç belli olmuyor. Dilim şeklinde devam ediyor modelimiz. Buradan birleştirdim, geriye döndüm. Buradan başladım. Bakın hiç yeri belli değil. Böylece etek örgüsünü bitirmiş olduk. Bakın çok şık ve güzel bir etek yaptık birlikte. Model de çok güzel oldu bu eteği arkadaşlar. Kabarık kabarık, inci tanesi gibi durdular bakın. Eteğimizin bitmiş şekliyle size ölçülerini vermek istiyorum. Bel lastiğinin oradan ölçüyorum. Bakın hemen şuradan bitim yerinden ölçüyorum. 25 santim. Elastiki de arkadaşlar bakın lastiğimizi yaptığımız için elastiki bir yapısı var. Bebeğinize çok rahat olacaktır. Yüksekliğini ölçüyorum. 26 santim. Etek ucundan bakın en enli yerden buradan enini ölçüyorum. 39 santim. Bu da 1 yaşından itibaren bebeklerimiz için güzel bir ölçü oldu arkadaşlar. Eteğimizi bu şekilde bebeğimize giydirebiliriz. İsterseniz bu beline kordonlar geçirebilirsiniz. Kendi ördüğünüz ip kordonları yapabilirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlar için ben bu etek beline yapmış olduğum kordonu daha önceki videolarımda anlatmıştım. O videoyu sizler için bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz de ip kordon yapmak isterseniz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde kolay ip kordon yapımı var. Onun üzerine tıkladığınız zaman siz de o kordondan yapıp bebeğin etek bellerine veya başka örgülerinizde kullanılmak üzere hazırlayabilirsiniz. İsterseniz böyle bakın ince kurdale geçirebilirsiniz. Dantela geçirebilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde süslemesini yapabilirsiniz. Ben bugün her ikisini de kullanmak istiyorum. Bakın eteğin tam orta noktasını buluyorum. Buradan yaparsam iyi olacaktır. Bakın böyle geçiriyorum. Çatal iğneye taktım bunları. Her ikisini birlikte taktım ben. İkisini de kullanmak istiyorum. Bakın böylece kordonumuzu da geçirmiş olduk.
Ben hem kurdale hem dantelayı birlikte yaptım. Siz isterseniz birisini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burası tamamen tercihinize kalmıştır. Eteğimizi bebeğe giydirdikten sonra bebeğin beline göre bu kordon yardımıyla ayarlama yapabiliriz bakın. Bu şekilde fiyonkta bağlıyorum. Kurdale ve dantela birlikte olduğu için biraz sorun yaşadık. Bakın. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok şık da oldu. Tam prenses eteği yaptık biz bugün. Bakın arka örgünün görüntüsü de böyle. Bu eteğin örgüsünde bir yumak ip tam bitti arkadaşlar. İkinci yumak ipe de başladım ben. Bakın kesmedim sizler de görün diye. Bu son 2 sırayı ikinci yumak ipten kullandım. Ama siz eteği daha küçük yapıyorsanız bir ip yetecektir. Benimle aynı ölçüde yaptıysanız ikinci ipe ihtiyacımız var. İkinci ipten de son 2 modeli yaptım. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.